Merhaba brolar. Gurikit KK3 Pro'yu bakacağız bugün. Bir gamepad olarak nasıl, işlevsel mi, kullanışlı mı? Bunu bir inceleyeceğiz. Ayrıyetten bir kullanım kılavuzu gibi düşüneceğiz. Yani bu nasıl bir bağlantı yapılır, nasıl içindeki özellikler nedir, tuş kombinasyonları nasıl atanabilir? Bunlara bakacağız. Ayrıyetten bunun bir KK3 Pro'nun olduğu gibi KK3 Max var. Max sürümüyle de bir kıyaslama yapacağız. Yani ne fark var aralarında diye. Bunu anlatırken size çok böyle bir yoğun bir şekilde teknik özellikleri söylemeyeceğim. Bir oyuncu olarak yani bir oyun oynayan birisi olarak nereye dikkat ettik? Yararlı mı değil mi? Hoşumuza gitti mi? Bir sonuç bölümünde de bir değerlendirme yapacağız. Güzel mi değil mi diye. Sponsorlu bir durum değil. Yani bu cihazımızı istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bakın biraz eleştiri yapabiliriz rahat rahat yani. Neyi var neyi kötü diye. Ama genel izlenim şöyle söyleyeyim fena değil. Öncelikle bir belirteyim bunu. Hemen inceleme başlayalım. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hemen geçiyoruz. Öncelikle bir kutumuza bakalım. Yani kutu çok minimal. Geldiği zaman ya bu mu ya falan şeklinde bir hafiften böyle bir moralim bozuldu. Yani böyle daha büyük bir kutu bekledim niyeyse. Ama alakası yok aslında. Mevzu bu yani. Yeterli bir şekilde. Şimdi bunun içini açıyoruz. Neleri var neleri yok hemen bakalım. Şöyle göstereyim size. Kutuyu açtık. İçinden çıkan evet bir kılıfı ile birlikte kol. Yani bu da çok güzel bir şey. Yani bir koruma kılıfı ile birlikte geliyor. Gayet şık diyebilirim. Yani idare eder. İşimizi görecek bir şey belli. Bunu içini hemen açalım. İçini açıyorum. Şuradan. Evet. Şöyle bakalım tekrar. Oldukça iyi. Çıkartıyorum. Alıyorum şöyle yardımcı olayım. İçine bakalım. Altında da tekrar evet tuşlar var. Bu tuş atama tuşu. Bu da USB dongle'ı. Yani 2.4 yani hızı daha alternatif. Bluetooth'la bağlanabiliyor. Ama Bluetooth'la bağlanmayacağımız zaman içinde Wi-Fi ki bu daha mantıklıdır ve daha hızlı bağlantıyı, gecikmesiz bağlantıyı sağlar. Bunu kullanacağız. Yani bilgisayarımıza bunu takacağız ve bunu kullanacağız. Öbür türlü de Bluetooth'la da bağlanma olanımız var. Ama benim tavsiyem her zaman bununla bağlanmanız. Kutunun içinden başka ne çıkıyor? Kullanım kılavuzu falan çıkıyor. Bir de ayrıyetten uzunca sayabileceğimiz bir kablosu çıkıyor. Type-C kablosu. Bu da hani kablolu bir şekilde bağlanmak istersek bunu kullanabiliriz. Ama gecikme sağlamıyor. Baştan söyleyeyim yani bu kullandığımız dongle ile gerekli bir hızı yakalamış oluyoruz. Yani hiçbir şekilde böyle bir kayıp neredeyse kablolu bağlantı şeklinde bir kayıpsız veri aktarımını sağladık. Hemen şöyle bir bakıp tekrar şöyle bir hissiyatına bakalım şöyle. Dokunması hissiyatı oldukça iyi. Tuşlara bastığın zaman da çok hoş. Bak hemen devreye girdi. Bir animasyonla açılıyor. Yani tuşa bastığın zaman açılacağı zaman bir animasyon uyguluyor. Bu da gayet başarılı olmuş. Tuşlar bu. Şöyle elime alıp yine böyle bakıyorum. Bakın burada şu kısımda bağlantı yapacağımız alanlar. Şu en baştaki şu USB. Onun yanında Android bağlantı var. Onun yanında bilgisayara Windows'a bağlandığımız var. Onun sonra Nintendo gibi. Nintendo'ya bağlanmak için bağlantı yeri var. Şimdi burada noktalarda benim kullanacağım alan şurada göstereceğim. Windows ve USB. Şimdi Windows derken şu oluyor. Windows'a getirmek için hemen kullanım kılavuzu şeklindeki modumuza geçiyoruz. Ve nasıl geçeceğimizi gösteriyorum. Bastığım zaman geldi. Bu USB modunda. Buna hızlı bir şekilde 2 kere basınca bir sonraki moda geçiyor. 2 kere basıyorum. Bir sonraki moda geçiyor. 2 kere basıyorum. Bir sonraki moda geçiyor. Yani buradaki mevzu basılı tutma şeklinde değil. 2 kere basma şeklinde. Şimdi direkt şunu göstereyim. Bilgisayara Bluetooth'la bağlanmak istediğiniz zaman yani şurada ya da aynı şekilde Android'e bağlanmak istediğiniz zaman bu duruma getirip buradan da buna basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuğun zaman bakın tarama gibi başlıyor. Bu tarama gibi başladıktan sonra bilgisayarımızda, telefonumuzda Bluetooth'u açıp burada Xbox Controller şeklinde göreceksiniz. Ona onay verince bağlantı otomatik sağlanmış oluyor. Aynı şey bilgisayar için de geçerli. Yine aynı eğer Bluetooth'la bağlanacaksak
buna basılı tutuyoruz ve tarama yapıp bilgisayardan Bluetooth ayarlarından Xbox Controller kısmını seçiyoruz ve bağlantıyı sağlamış oluyoruz. Bu kullanım şekliydi. Şimdi diğer bir duruma geçelim. Biz bunu USB dongle'ı nasıl kuracağız? Burada çıkartıyorum. Bakın bu. USB moda aldığımız zaman, şurada USB modu aldığımız zaman bunun da yanında küçük bir tuş var. Bakın. Bu tuşa bağladıktan sonra basarsanız otomatikman algılayacak. Ben şimdi bilgisayarıma hemen bağlıyorum. Tabii düşürmeseydik iyiydi. Şimdi bilgisayarıma bağladım. USB moduna getirdim ve bilgisayarımdan bağlandığına dair ding de sesi hemen duydum. Tuşa bastım, orada bu kadar. Çok basit. Bakın burada bağlantı hemen bağlandı. Şimdi diğer ekranımız, yani bilgisayardaki test ekranına gelelim ve oradan size göstermeye devam edeyim. Mevzumuz bu. Şimdi bakıyorum, oynama oldukça iyi. Yani hassasiyeti oldukça iyi yakalayabiliyor. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bunun yine kullanım mevzusuna döneceğiz. Yani nasıl kullanabildiğini, değişik ayarların olduğunu söyleyeceğiz. Bu kolumuzun, yani KK3 Pro'nun oldukça iyi ele dokunma hassasiyeti var. Yani çok hızlı bir bağlantı oldu belli zaten milisaniye ve ortaya geçiş durumu da oldukça iyi. Daha önce DualSense ile de karşılaştığım zaman yani birebir aynı, hatta daha iyi bıraktıktan sonra özellikle şu kolun, aslında şurada şuna da bakmamız çok önemli. Bunu oynattığı ortaya geldiği zamanki durumu 0-0'ın üstüne geçiyorsa çok iyi bir değerdir bu. Yani normalde 0, yani 0.3 seviyelerine falan olma ihtimali yüksektir. Ama 0, bak bazı yerler 0.0 Exynos 1'inki biraz daha farklı olabiliyor ama şu yukarı aşağıda biraz daha aşağı kayma gözüküyor. Çok az bir miktarda 0.03'te normal değerlerde aslında. Diğer değerler 0.02 çok daha iyi bir değerde. Tabi bu üretim bandının aşamasında da bunlarda küçük küçük oynamalar olabiliyor. Önemli olan 0.0'ı görebilmemiz. Yani 0.0'ı görebiliyorsak oldukça iyi bir değer diyebiliriz. Yani bu kol özellikle bunlarda bıraktığın zaman direkt ortaya getiriyor. Bu da güzel bir şey. Zaten parmağımız FPS oyununun hep üstünde olduğu için o da ayrı bir konu. Yani kayması yok. Şimdi buradaki tuşlarda şunlar gördünüz, bu kısımlar. Şimdi bunlara ben ilk aldığım zaman bu kol ya şöyle bir bağlantısı vardı. Bakıyorum. Ya basıyordum. Bak şöyle. Şu an görüyorsunuz herhalde değil mi? Bakın. Basıyordum. Ta 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 ta. Boyuna basıyor. Ta 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 ta. Hiç durmadan basıyor. Aha dedim kolu. Ve başka yerleri basmama rağmen bakın gitmiyordu. İlla aynı tuşa basınca gidiyordu. Ben de dedim ki aha dedim kolumuz bozuk. Hani patladık. Meğersem bu bir ayarmış arkadaşlar. Yani bastığım zaman basılı kalma ayarı var. Onu şöyle yapıyorsunuz. Mesela şu ortadaki güneş tuşu, bizim şuradaki ışık mı diyeyim, güneş mi diyeyim. Buna basılı tutup, tamam mı? Buradan buna basarsak mesela bir tane tuşu titreşim hissedeceksiniz. Şunu mesela şu an yine Y'ye basıyorum. Uzun bir titreme oldu bak. Uzun titreme olduktan sonra tuşu basması normale döndü. Yine ortaya basılı tutup buna basarsam 2 kere titredi. 2 kere titremede şöyle gözüküyor. Bak. Böyle oldu. Şimdi ortaya yine basılı tutuyorum. Bastım. Pardon, ortaya basmamış. Basılı tutuyorum. Bastım. Bak. Bu sefer de tı 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 tı. Bastığım sürece basıyor. Ama çekip basıyor. Çekip basıyor. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Hep bak basılı tuttum, bastı gitti. Üçüncü aşamada tekrar bastım. Uzun bir titreme yaptı. Bu normale döndürdü. Bakın. Bu normale dönmüş hali. Yani istediğiniz oyun tarzında siz bunu isterseniz şu şekilde boyuna basa tı 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 basma gibi. Biz bunu eskiden PES oynayanlar var mıydı bilmiyorum. Koşma tuşuna biz tık 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 basardık. Eskiden öyle bir yöntem var. Daha hızlı giderdi. Bu size onu sağlıyor. Boyuna basıp çıkartıyor. Basıp çıkartıyor. Bu da basıyorsun, hep bu oyuna basılı çıkartıyor. Siz başka işlem yapabiliyorsunuz. Bunu çok değişik oyunlarda farklı versiyonlar kullanabilirsiniz. Ve buna basıyorsun. Uzun bir titreşim olursa normale dönüyor. Bunu tüm hepsine atama şansınız var. Bakın mesela şurada şuna basılı tuttum.
arka tuşuna bastım. Uzun yaptı. Tıkı 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 gösteriyor. Bir daha bastım. 2 kere yaptı. Bu basılı kalma yöntemi. Bir kere basıyorsunuz, kendi basmaya devam ediyor. Ve üçüncüye bastığınız zaman artık kombi normale dönüyor. Bunu bütün tuşlarda uygulayabiliyorsunuz. Evet, bu bir tuşu farklı versiyonu kullanma yöntemiydi. Birinci kısmı atlattık. Şimdi ikinci kısma bakalım yine özelliklerinden. Ortadaki yıldız tuşuna basılı tutup, yani yıldız demeyeyim, neydi? Güneşe basılı tutup şu an buradan sağ tuşuna tıklarsak şimdi 4 işlemli kola döndü. Şimdi şudur. Şimdi burası 4 işlem vardır. Sağ, sol, yukarı, aşağı. Çapraz bastığınız zaman bakın çapraza basmıyor. 8 karakter yok. Bir ya sağa basıyor, sola basıyor. İşte bunu yine güneş işaretiyle basıp böyle basarsanız bunu bakın oyununuza göre, kullandığınız oyuna göre böyle bir atlama şansınız var. Yani yukarıda olabilir, çapraz gitmek istiyorum. Ama yok, bu oyunda ben oynarken çapraz gitme olmamalı. Bizim PlayStation 1'de vardı, çapraz gidemiyorduk bir ara. Öyle hatırlıyorum eskilerden. Şimdi buna basılı tutup yine sağ tuşa basarsam, pardon özür dilerim, sol tuşa. Yine basılı tutup sol tuşa basarsam bakın çapraz özelliği gitti. Normal bir şekilde geldi. Evet, bu da diğer özellikti. Yani bunu dörtlü kullanabiliyoruz ya da 8'li. Araları da basmalı şekilde kurmayı ayarlayabiliyoruz. Diğer bir özelliğine bakalım hemen. Yine orta tuşa basıyorum. Buradan yukarı tuşuna basarsam, yine orta tuşa basıp yukarı tuşuna basarsam bu da size titreşimi ayarlıyor. Şimdi titreşti, bir kere titredi. 3 kere titredi. 3 kere titrerse modu hızlı, daha çok yapıyor. Bu hiç uzun titrerse titreme özelliğini kapatıyor. Bu bir kere titredi, düşük seviyede. 2 kere titredi, orta seviyede. Kendi orijinal ayarlarında orta seviyede gelir burada. Yine orta bastım, yine bastım. 3 seviyede titreşimi daha yoğun hissedeceğiniz bir seviyeye atıyor. Şimdi bunu yaptık. Bu özellik titreşim özellik. Şimdi diğer bir özelliğine. Biliyorsunuz çok renkli bir ekranı var. Gayet güzel bir renk versiyonları var. Bunu rengini değiştirebiliyoruz. Bakın şu an renksiz moda geçmişim. Farkında değilim. Bu baktığınız zaman sol tuşuna basarsanız buna ışık versiyonunu değiştirebiliyoruz. Şu an ışığı kapattım. Işığı açtım. Işık biraz daha evet gitti. Yine tuş kombinasyonuna göre. Buradan her basışta farklı bir kombinasyonu alabilirsiniz. Oyuncu olarak işimize yarayacak birisi neydi? Şunu 8 tarafa yapması, tuşlara ayrı ayrı basılabilir ya da basılıp çekme gibi özelliklerin konmasıydı. Şimdi yine oyuncu olarak, oyun oynayan olarak burada diğer bir işimize yarayacak bir özelliği gösteriyorum. Yine her zamanki gibi çok basit. Güneş tuşuna basıyoruz. Yani buradaki ortadaki ışık mı diyeyim, güneş mi diyeyim, karar veremedim. Bu tuşa basıyorum ve ortadaki bu unlock tuşu var. Şimdi 3 kere titredi. 3 kere titrediği anda artık 150 moduna geçti. Yani şöyle diyeyim. Buna 3 tane unlock'un hassasiyet kısmı var. Önce birinciye bakalım. Bu en darda. Yani çabucak hissettirecek. Hemen sağa gidecek, sağa gidecek. Sola gidecek, sola gidecek. Bu en dar kısımda. Buna basılı tutup yine basıyorum. 2 kere titredi. Bu sefer normal, genel %100 modunda. Yani bu fabrika ayarlarında normal bir unlock tuşunda. Tuşun etrafına sağ sol gidişini görüyorsunuzdur. Şimdi buna bir daha basıp 3. kez titrerse bu daha geniş bir alana yayıyor. Bakın fazlalaşıyor, görüyor musunuz? Yani 150 dediğimiz 3. mod. 100 yani diğeri %50 hızlı bir şekilde anlar. Diğeri %100 normal ayarlar. Bu da %50 modu dediğimiz daha geniş açılı olarak algılayabileceğimiz bir yöntem. Bu sizin oyun tarzınıza göre, oyun yönetiminize göre seçebileceğiniz bir durum. Yani hassasiyeti kendinize ve yine ben ortaya bastım ve tek tuşlama şöyle yaptım. %100 modunu getirdim. Şimdi bu aynı şey tabii ki de diğer unlock için de geçerli. Bakın. Bunu yine basıyorum. Bastım. Evet 3 kere bastı. Bu 150 moduna geçti. Çünkü 100 modunda fabrikasyon olduğu için yani direkt 3. moda geçiriyor. Yani 2. modda olduğu için. Şimdi bir daha basıyorum. Tek titreme oldu. Titremeyle anladım. Kısa oldu. Ve yine basıyorum. Bu da 150 modu oldu. Evet.
Şu ana kadar sistem bundan ibaret. Yani bu bayağı bir kullanışlı ve çok atanabilir bir sistem. Şimdi gelelim diğer bir yönteme. Bir de bunda şöyle güzel bir yöntem var. Tuşları kombin edebiliyorsunuz. Yani kendinizi kombin edip kaydedebiliyorsunuz. Bir tane yapabiliyorsunuz bunu. İşte sağ tıkla bunu özellikle Mortal Kombat tarzı oyunlarda bu combo son hareketlerde Fetirit miydi? Bu hareketlerde yapabileceğiniz belli bir kombinleri buna kaydedebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bak onun da mevzusu şu. Şu o güneş işaretinin altında bir tuş var. Buna basılı tutuyorum. Titredi. Şimdi ben yapıyorum bakın. Sağ, arka tuş, yukarı, aşağı, sağ, işte sola, sağ, analog, sağ, yukarı dedim ve tekrar aynı şeye bastım. Şimdi bak. Görüyor musun? Otomatik yaptığım tüm kombinasyonları ben dokunmasam da yapıyor. Bu nasıl gidecek biliyor musun? Bu da böyle basınca herhangi bir tuşa otomatik iptal oluyor. Tekrar olmasını istediğiniz zaman üsttekine basıyorsunuz. Tekrar aynı tuşa basıyorsunuz. Bak otomatik kendi yine aynı mevzuyu size yapıyor. Bunu yine iptal edebiliyorsunuz. Bir tuşa basarsınız. Hop durur. Yani bir tuşa bastığınız anda gider. Ama tekrar buna basarsanız otomatik yaptığım kombinasyonu aynı şekilde aynı hızla aynı yöntemle yapar. Ve basılı tuttuğunuz zaman tekrar kayıt yapabilirsiniz. Bir tane yapabiliyorsunuz. Bu bir kaydı da burada tutabiliyorsunuz. Bakın şu an kendi fıtı fıtı yapıyor. Diğer bir özelliğimize geçiyoruz. Dediğim gibi bunda arkada 4 tane tuş versiyonu var. Görüyorsunuz. Şimdi bu paketimizde yani Pro versiyonda sadece 2 tane ayar geliyor. Şimdi buradaki nokta şu. Dikkat edin. Bakın şurada küçük bir nokta var. Sabitleyebildim mi? Şurada. Şurada da görüyorsunuz küçük nokta var. Bunu takarken o noktanın olduğu yere denk getireceksiniz. Mesela üste koyacaksınız. Ve biraz ne yazık ki bayağı bir baskı yapmanız gerekiyor. Evet. Şu an yaptım. Bu yukarı doğru basmalı bir tuş oldu. Şöyle alınca elime şuradan bu şekilde atabiliyoruz. Çıkartırken oldukça zor. Onu söylemeliyim yani. Çünkü baskıya yapıyorsunuz. Biraz köşesinden tutuyorsunuz ve çıkartmak zorunda. Ben kıracağımla ilgili evet endişe duymadım değil. Yani hala da duyuyorum. Çıkartabildim burada. Bunu bu şekilde kombinleyebiliyorsunuz. Bu pakette 2 tane çıkıyor. Yani kendi Pro sürümünde 2 tane çıkıyor ve bu ikisini de istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Örneğin yaptınız ettiniz ya bunlar karıştı etti reset atmanız gerekiyor. Bakın şu tuşa basılı tutun ve bununla birlikte eksi tuşuna basarsanız büyük bir titreşim yaşıyorsunuz ve tamamen artık resetlemiş oluyor. Ayarların hepsi artık normale dönmüş oluyor. Bakın basmalı tuşlar atmıştım ben böyle. Dediğim gibi ilk aldığım zaman bu tuşa basılı kaldı korktum ama o değilmiş bir özelliğiymiş. Bu özelliği de koymak da güzel oldu. Kıyaslama kısmına geçiyorum. Yani bir kullanım kılavuzu ve özellikleri bağımında anlattık. Şimdi Pro Max ile bir karşılaştırmaya geçelim. Pro Max ile arada karşılaştırdığımız zaman aslında tuş ve tuşların içindeki aparatlar yönünden malzeme aynı. Yani Max ile Pro içindeki malzemeleri aynı. Bir tek batarya kısmında yani 5 saatlik fark var. Bu normalde 25 saat gitmekte gibi bu iyi bir özellik. 25 saat boyunca şarjı devam ediyor. Diğeri de 30 saat bazında devam ediyor. Bunlar tabii titreşimle, kullandığınız oyun tarzıyla çok farkları gösterecek. Ama yarı yarıya düşse bile 10 saat, 12 saat iyi bir süre. Yani bunu sonradan da şarja takacaksınız. Olay bitecek yani bu kadar basit bir şey. Aradaki büyük bir fark değil. İkinci farkı söylüyorum. Şurada bizim bu daha üstü Edge'yi tanıtmıştım. DualSense Edge'de de vardır. Şurada bir tane mandal oluyor. Sağ, sol, mandal. Bu mandalı bu arka tuşlarını ittiğiniz zaman hemen basıyor. Çektiğiniz zaman işte kademeli basıyor. Yani buradaki o iki mandal mevzusu yok. Bunda yok. Aradaki diğer bir fark. Ondan sonraki fark da kutu içeriği ile ilgili. Şimdi normalde Pro Max'in gördüğünüz gibi kutu içinde 2 tane ayrıyetten burada düğme çıkıyor. Tuş ve ayrıyetten diğer kol değişik bir şekilde biraz daha uzun biraz daha kısa bir şekilde
içinde aparatları çıkıyor. Yani en büyük fark aslında aksesuar farkı. Peki bu aksesuar çok mu önemli? Kendi kanaatimi söyleyeyim, değil. Yani çoğu zaman kullanmıyorum. Birçoğumuz da kullanmayacağız. O iki tuşu atmamız yetecektir. Bazen FIFA oynarken işte belli oyun hareket kombinasyonu ben burada hızlı atabilmek için yapıyorum. Tıklıyorum şuradan. O tuşu daha kolay oluyor R2 ve şöyle söyleyeyim, buna basılı tutup da yapıyorsunuz. Yani buraya atacağınız zaman yine güneş tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sonra bunu basılı tutuyorsunuz. Dırt bir kere titriyor ve oradan bir tuşu atayabiliyorsunuz. Bu da bir diğer özelliğiydi aslında. Bu arka tuşlara tuş atama özelliğiydi. Hatta şunu şöyle söyleyeyim ben size. Normalde de böyle bastığınız zaman da tuşa basıyor aslında. Şu an tuş basılı bir şey mevzusu var. Ben bunu hatta takmadan yapayım. Bakın. Yine aynı şekilde orta tuşuna basılı tuttum ve arkadan bir tane tuşa bastım ve buna sallıyorum. İşte bu olsun dedim. Buraya basıyorum. Bakın yine oradaki tuş çalışıyor. Yani atama şekli de böyle. Ve eğer yine atamaktan vazgeçtiyseniz yine orta tuşa basılı tutuyorsunuz ve arka tuşa bir daha basarsanız kısa bir titreme oluyor. Bu da size reset attığını anlamına geliyor. Bakıyorum. Evet, şu an tuş kombinasyonu hiçbir işlem yapmıyor. Yani tuş yapmıyor. Bir kombin olmuyor bu arada. Tek tuşa tek tuş atayabiliyorsunuz. Yani burada bir ona basınca şu kombin olmuyor. Sadece kayıt tuşu bir tane yapabiliyorsunuz ve o da şu ortadaki oluyor. O da bir kayıtlı tek bir hareketi yapabiliyorsunuz. Onun haricinde arkadaki tuşlara bir kombinasyon veremiyorsunuz. Tek bir tuş atayabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Pro Max'le anlatırken yani Max ile Pro arasındaki diğer fark da aksesuar. En büyük aksesuar farkıydı. İçinde evet beyaz kombinli geliyor. Kullanır mıyız? Ben kullanmıyorum. Yani çok fazla bir arka kombin tuşları, yani kombin demeyeyim, arka tuşları farklı bir tuş atayarak kullanmam çok nadir oluyor ve az oluyor. O yüzden bizim için çok önemli bir faksiyon değil. Niye? Şöyle söylüyorum. Çünkü fiyat farkı var. Yani aralarında bayağı bir fiyat farkı oynuyor. Yani bunu almanız çok daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Fiyat performans açısından. Yani para olarak açısından. Tabii ki de paranız varsa diğer versiyonun aradaki fark sadece arkadaki şu iki tuş bir de aksesuarlar. Yani onun haricinde büyük bir fark yok. Pilde de bir 5 saatlik fark var ama bu da zaten kullanım ömrüne göre değişen bir şey. Yani ona da çok böyle bir kale almıyorum. Peki şimdi genel bir değerlendirme yapalım. Şimdi ya, vuralım kıralım, doğru yanlış söyleyelim. Şimdi bakın, DualSense'imizi biliyorsunuz. Bu bizim tipik Dual. Bir de ayrıyetten yeni versiyonları var. Hani kırmızı olanları da işte renkli olanları da var. Son versiyon dediklerimizden. Şimdi burada hissiyatım açısından bakıyorum. İkisini yani en çok kıyaslamam gereken bence her zaman DualSense'dir. Bunu kıyasladığım zaman yani evet çok da fark olduğunu hissetmiyorum. Yani bana hissiyatı gayet güzel. Fiyat açısından da baktığınız zaman ve bu şekilde ki şansım bununla kıyaslamayayım. Edge vardı elimde. Nerede koydum bilmiyorum. Edge ile kıyaslayayım çünkü tuş ataması Edge'de mevcut. Bir DualSense'i bilgisayarda kullanmak açısından söylüyorum. Buradan var. Tabi bunu da ayrıyetten Nintendo'da kullanabiliyorsunuz. Ayrıyetten işte telefonunuza bağlayıp da kullanabiliyorsunuz. Size çok fonksiyon sağlıyor. Yani bunları kullandığınız zaman bu çok daha mantıklı bir duruma geçiyor. Kendiki diğer birçok Çin malı kıyasladığınız zaman da içlerinde en iyisi diyebilirim. Ben birçoğunu denedim. Yani kesinlikle farkı daha iyi. Plastik yapısı güzel, tuşların dokunuşu, ele oturuşu, bunlarla kıyasladığımız zaman çok daha iyi. Peki PlayStation'da çalışıyor mu? Yani evet, PlayStation'da, Xbox'ta çalışıyor ama PlayStation'da ne yazık ki taktığım zaman ana ekranda bir oynatma yapmasına rağmen oyuna girince ekleme girmedi. Ama ne yapıyorum ben? Benim kullandığım şöyle bir aparatım var. Bu aparat ile bunu normalde PlayStation 3'te, 4'te ve 5'te hepsinde kullanabildim. Bu aparat ile taktığım zaman orta tuş, arkada tuş var. Bluetooth bağlantısı ile kabloya bağlanabiliyorum. Yani kolumu PlayStation'a bağlayabildim bununla. Gecikme evet çok, yani öyle bir aşağı bir gecikme yaşamıyorsunuz. Ama FPS oyunlarında fark edebilir. Yani kendi USB dongle gibi Wi-Fi'den bağlanmasındansa bu biraz da bir Bluetooth'la bağlandığı için kendi yapısı gereği orada bir farkı oluşuyor. Ama onun haricinde gayet sıkıntısız bağlantımı sağlayabildim. Bu bir aparat. Bunu ben Çin'den almıştım çok önceden. AliExpress'ten almıştım hatta.
Şimdi artık hani nasıl alınır, ne yapılır, ne edilir bilemiyorum. İnternette var mıdır onu da bilmiyorum. Ama bu aparatla PlayStation 5'te de çalıştırabildim. Ama onun haricinde direkt PlayStation 5'te ne yazık ki çalıştıramadım. Sonuç olarak ben memnun kaldım. Alınabilir, kullanılabilir. Çin malı diğer birçok üründen çok çok daha iyidir. Ben diğer yandan da DualSense'yi de çok kullanıyorum. Şimdi ben PlayStation kolumu bilgisayarımda da kullanıyorum ve kabloyla kullanıyorum. Bir bağlantı hız kaybı yaşamadan kullanıyorum. Şimdi böyle olunca bunu kablolu bir şekilde, bunu kablosuz bir şekilde kullanmak istiyorsanız Bluetooth'la bağlantı genellikle sıkıntı olabiliyor DualSense'de. Daha bir veri transfer hızında bir kayıp yaşıyorsunuz. Bluetooth'ta her zaman yaşarsınız. Bunu USB dagalı olması sayesinde ve kombin yani daha çok tuş atama yapamak ve diğer tuşlara da atama yapabildiğiniz için çok daha karlı, çok daha mantıklı bir ürün olarak görüyor bilgisayarda kullanmak için. Ben size tavsiye ederim. Kullanın, görün. Gerçekten iyi bir şey. Özelliklerini de anlattım. Nasıl kullanacağını anlattım. Size fikir babında da bir şeyler vermesini istedim. Aynı zamanda bir kullanım kılavuzu gibi buraya dönüp yine bakabilirsiniz oradan. Tartışalım, konuşalım. Açıklamalarda başka bir ürünler varsa, başka bir istediğiniz varsa onlara da bakarız. Ya da şu daha iyi olabilir, şu daha güzel diyebiliriz. Ya da tam tersi ben bunu sevmedim, işte bunu sevdim falan şeklinde anlatabilirsiniz. Bunları paylaşırsanız birçok insan, birçok kişi bunları yorumlarda görebilir ve kendi için bir fikir oluşturabilir. Yani en azından bir tartışma ortamı oluşabilir. Ve bu tartışmada sorunlara da çözüm de bulunabilir. Bence güzel olur. Lütfen paylaşın, bir şeyler anlatın, aktarın. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmenizi, abone olmanızı bekliyorum. Çok sağ olun, destek olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.